Hepinize merhaba. Nereye gidiyorum? Endonezya'ya gidiyorum. Kasım 2020'deyiz. Bu yeni bir gezi. Ama nasıl gidiyorum? Önce Samsun'dan İstanbul'a geldim. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayım. Buradan Katar Hava Yolları ile Doha'ya, Doha'dan Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya, Jakarta'dan da Lombok Adası'na geçeceğiz. Bu Endonezya Büyükelçiliği'nin organize ettiği bir proje, gezi. Yaklaşık 2 hafta sürecek. İlk yolculuk biraz uzun ama Katar Hava Yolları ile olacağı için konforlu olacak. Bir de biletler business. Tabii sadece Lombok değil, gezinin ana temasında Lombok ve Bali var. Her ikisinde de böyle 5'er-6 gün kalacağız. Bu arada Endonezya'da salgın ne durumda çok bilmiyorum. Pek araştırmadım da. Zaten gezmek istiyordum. Nere olsa gidecektim. Bu proje gelince tabii ki hemen kabul ettim. Yanımda Kerem ve Halil arkadaşımız da var. Onlar da sosyal medya içerik üreten arkadaşlar. Bazı videolarda onlar da olacaktır. Böyle gezdiklerimi, gördüklerimi her zaman gibi anlatmaya çalışacağım. Harç pullarını da bu makinelerden alabiliyorsunuz, kolaylık. Tabii hiç almasak daha güzel ama yapacak bir şey yok. Havalimanı beklediğimden daha kalabalık. Lütfen dikkat. Sağlığınız için her zaman yüz maskenizi takınız ve sosyal mesafenizi... Daha önce business'te bayağı yolculuk yaptım ama böylesiyle de ilk defa olacak. Burası kapanıyor. Hani bu kabin tamamen size özel oluyor. Uçuşumuz başladı. Yemeğimiz de geldi. Menüde pilav var, et, işte biraz sebze, tatlı, tereyağı, ekmek. Adettir tabağın boş halinde göstereyim. Yemek güzeldi. Pilav böyle bizim pilavlar gibi değil ama bu Uzak Doğu'da daha önce çok yemiştim. Şimdi üstüne bir kahve gider. Kahve de geldi. Şimdi keyif zamanı. İster kitap oku, ister dizi izle, ister müzik dinle. Yemek üstüne kahve de güzel gitti. Şurada butonları görüyorsunuz. Buna basıyorsun mesela. Koltuk tamamen dümdüz yatak oluyor. Burası böyle uzanıp yatabiliyorsun. İstersen masaj yaptırabiliyorsun. Bunun gibi özellikler var. Ama tabii en güzeli şu kapıyı kapatıyorsun ve burası sana ait ufak bir odaya dönüşüyor. Böyle ayaklarımı uzatıyorum videoda ama kusura bakmayın. Hani bunu da göstermek lazım. Yaptığım en keyifli yolculuklardan biri. Kiminize tuhaf gelebilir ama bazıları uçağa hiç binmemiş ya da uzun yolculuk yapmamış olabiliyor. Tuvalet nasıl diye soranlar var bazen. Onu göstereceğim. Tuvaletimiz işte böyle. Güzel kokulu. Daha fazla göstermeyeceğim. 3 saattir havadayız. Bu uçuş zaten yaklaşık 3,5-4 saat sürüyor. Tam 4 de değil. Artık inişe geçiyoruz. Bu arada uçağa binerken bu siperliği de verdiler. İsterseniz takabiliyorsunuz.
Yaklaşık 4 saate Doha'ya indik. Tabii böyle uçunca herhangi bir yorgunluk olmuyor. Şimdi transfer işlemlerini yapacağız. Bu arada Kerem, Halil. Merhaba. Yaklaşık 12-13 gün beraberiz. Evet. Videolarda görürsünüz. Burada pek vaktimiz yok. Aslında Katar'daki free shop bayağı zengin. Böyle bir gezmesi zevkli oluyor. Şimdi direkt diğer uçağa geçeceğiz. Diğer uçağa bir 40 dakika falan var. Şöyle bir 10-15 dakika dolanacağım buralarda. Doha'daki havalimanı da çok yeni yapıldı. Hani 2 yılı var yok. Bayağı hani güzel, gezmesi zevkli. Daha önce birkaç kere geldim buraya. Bu arada uçağımız yine business class. Katar Hava Yolları sağ olsun bizle ilgileniyor. Salgından sonra ben ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Hani gördüğünüz gibi ciddi önlemler var. Aynı önlemleri uçak içinde de görüyorsunuz. Yani ister istemez kendinizi daha bir güvende hissediyorsunuz. Yaklaşık 8-8,5 saatte burada yolculuk yapacağım. Yolculuk uzun olduğu için terlik ve pijama takımı verdiler. Böyle rahat rahat gideceğiz. İçeceğimiz de geldi. Bu sefer portakal suyu almadım. Yemekten önce böyle bir arabik meze geldi. Daha doğrusu hani ben istedim. Tabii her şeye alıştım da şu kadar çok çatal, kaşık, bıçağa bir türlü alışamadım. Böyle de çekeyim mezeleri. Mezeler bitti. Gerçi o mezelerle karın bile doyardı da. Şimdi yemeği de yiyelim, üstüne bir kahve içelim. Sonra ya uyurum ya da dizi izlemeye devam. Yeme faslı bitti. Yolculuğa böyle devam ediyoruz. Ben yatağımı yaptım. Gördüğünüz gibi. Orada yeşil çayım da var. Biraz dizi izleyip sonra uyuyacağım. Sabah oldu. Artık inişe geçiyoruz. Bir 15 dakikalık yolumuz kaldı. Jakarta'ya indik. Önce bir ülkeye giriş yapmamız lazım. Pasaport kontrolü. Daha sonra da 200 saat havalimanında bekleyeceğiz. Diğer uçakla Lombok Adası'na geçeceğiz. Bu arada yanımızda Büyükelçilikten Erhan abi de var. O da bizim geziye katılıyor. Yine Büyükelçilikten Ahi de bizimle beraber. O da bizi çekmeye çalışıyor. Ahi de Ankara'daki Endonezya konsolosluğundan. Geziyi böyle bu grupla beraber yapacağız. Ülkeye girerken bir sürü test, kontrol yapılıyor. Süreç biraz nasıl diyeyim, hani çok meşakkatli değil ama zaman kaybı oluyor. Tabii güvenlik, sağlık açısından olması gereken şeyler. Tabii her yerde video çekemiyoruz. Şimdi asıl pasaport kontrol noktasına geldik. Bundan sonra artık Endonezya'dayız. Arkadaşlar sağ olsun bizim bu evrak işlerini çok hızlandırdılar. Normalde 1 saat sürecek işleri biz 10 dakikada hallettik. O kadar da ayrıcalığımız olsun, misafiriz. Valizim ve ufak çantam. Tabii böyle gezmek çok daha kolay ve rahat. Diğer arkadaşlarınkini bekliyoruz. Şimdi domestik, yani iç hatlara geldik.
Garuda Endonezya ile Lombok adasına gideceğiz. Bilet işlemlerini yapacağız. Yorulmadım desem yalan olur. 24 saattir yoldayım. Bilet işlemlerini yapıyoruz. Tabii bizi güzel misafir ediyorlar. Özel yerlerden geçiyoruz hep hızlıca. Bu arada Endonezya'da saat şu an 8:30, Türkiye'de de 4:30. Yani 4 saat bizden ileride. Ama havada çok ciddi bir nem var. Havalimanının içinden bile bu hissediliyor. Hani Uzak Doğu'da böyle bir durum hep var. Bakalım dışarı gidince göreceğiz nasıl. Yaklaşık 2 saat bekleyeceğimiz için lounge'a geldik. Artık bir dinlenmeyi hak ettik. Ne yapıyor? Ellerimizi yıkıyoruz, dezenfekte. Vay. Launch'ta vakit geçirdikten sonra şimdi yavaş yavaş uçağa doğru gidiyoruz. Pilot bizi görmek istemiş. Biz onun için erkenden gidiyoruz. Hello. Hello. Uçağa ilk bizi aldılar. Kaptan da geldi. Yes, first time. Around 1 week. Oh, sorry, you can talk. How many days will you spend in it? 5-6 days. 5-6 days. After that, Lombok to Bali. Yeah, Yeah. Like beach? of course. That's why we're going there. You're gonna love it very much. You can. Thank you. Thank you. Bye bye. Şimdi kokpiti de gösterecekler. Eyvallah. Daha önce görmüşlemişiz. Welcome. Come in. Ay, selamünaleyküm. Waalaikumsalam. This is our cockpit in Garuda, Indonesia. It's a 737 NG. Okay. And we will take you to Lombok, inshallah. Thank you so much. Yeah. Elhamdülillah. Alhamdulillah. You want to sit here? Sit here, take picture. Have you sit here? No? Yeah, I sit before. Have you tried? I sit in Guyana. Guyana is 737. No. It's small one. Small one. Oh, you haven't tried 737? No. Let's try. Okay. Let's try. You have to, right? Gel otur dedi illa. Biarin dia duduk berdua nanti kita. Okay. Come in. Vallahi milyon tane düğme var. Evet, nasıl abi? Tabii hava aşırı sıcak ve nemli olduğu için Evet. klima çalışıyor. Buradan da buhar çıkıyor. Adamlar uçak uçurmaya girdi ya. Evet, kısmet oldu. Jakarta'da da Garuda Endonezya havalarından Boeing 737-800'ün kokpitine girdik. Tabii ya. Mehmet abiyle birlikte. Tabii ya. Halil. Abi yakıştırın ha. Halil sona kaldığı için oturamadı. Oturacak yer yok sana. Ben mavi gibi şuraya otururum. Yalnız ya tam şey gibi, böyle oyuncak bulmuş çocuklar gibi mutluyuz sen. Her Vallahi ya. Süper. Kalau di otomotif kan kita Tabii böyle fırsatı bulmuşken fotoğraf çekinmemek olmazdı. Android Taulani collab sih gitu. Hem video hem fotoğraf. Kalau nggak viewers naik sih jadi ya. Viewers sama followersnya naik terus kan. Yani normal açarız ya. Kurang juga. Iya. Pilottan önerileri de aldık. Artık oturup dinlenme zamanı. Lombok'a geldik. Thank you. Thank you. Bye bye. Artık çantalarımızı da alıp gideceğiz. Ve inanması güç ama başka uçuş yok bugün.
Lombok'a geldik. Thank you. Welcome. Very good opportunity. How old are you? I'm 47. Really? That's Indonesian. Asian. Tapi emang. Novotel'de kalıyoruz. Şimdi içeri gireceğiz. Büyük de bir yere benziyor. Deniz kenarı. Çok yorgun olduğumuz için şimdi oteli size gezdirmeyelim, vaktinizi almayalım dediler. Odalara gidip biraz dinleneceğiz. Sonra belki deniz, kum, güneş olabilir. Odaya geldim. Güzel otel. Daha doğrusu burası hani ufaktan tatil köyü havasında. Ama sakin. Zaten ülke turiste kapalı şu an. Biz özel izinle buradayız. Özel davetiyeyle. Daha hiç denize, havuza bakmadım. Bir soluklanalım da bakacağım. Otel denize sıfır. Burada böyle güzel bir sonsuz havuz var. Arkada deniz. Burada sörf yapanlar da oluyormuş. Çünkü şuranın az ilerisinde dalgalar görünüyor. Tabii bizim sörfle pek işimiz yok. Havuzun bir tadına baktım yarım saat kadar. Suya atlayınca Jaws diye bir ses çıkar diye tahmin ettim ama çıkmıyor. Çünkü dışarısı 32 derece, su da bir o kadar sıcak. Otelin alanı da güzel yalnız ya. Her taraf tertemiz, bakımlı. Ama tabii Endonezya şu an turiste kapalı. Onun için pek kimse yok. Bu durum tabii bizim için iyi mi kötü mü bilmiyorum. Havuzda çok yüzünce gün batımını kaçırdık ama yine buradayız ya. Ne yapalım? Biz de salıncağa bineriz. Denizde tabi burada sanırım gelgit var. Normal buralarda. Vallahi o kadar yoldan geldik. Daha sıfır uyku yani. Gece uyuyayım diye bekliyorum. Şimdi gündüz uyusam bu sefer gece uyuyamayacağım. Ne olacak? Jet lag olacaksın. Ondan sonra 2-3 gün uğraş dur. Yemek yemek için pizzacı ve hamburgerciye getirdiler. Yarın ve sonraki günler tabii ki Endonezya'nın yerel, geleneksel yemeklerini deneyeceğiz ama bu akşam böyle planlamışlar. Ben margarita söyledim. Üstüne de bir tane daha değişik bir peynir eklettim. Tuna pizza. Böyle devam. Tuna pizza. Yemeklerimizi yedik. Şimdi otele gitme zamanı, yalnız sabah gün doğumunu izlemeye götüreceklermiş. 5'te kalkalım dediler. Hiç benlik değil 5'te kalkmak ama bakacağız. Sabah saat 5:30. Niye bu kadar erken kalktık? Çünkü güneşin doğuşunu izlemeye gideceğiz. Arkadaşlarla beraber şu tepeye çıkacağız. Oradan güneşin doğumunu izleyeceğiz. Şansımıza bulut olmazsa tabii. Tabii burada sürekli gelgit olduğu için şu plajın ön tarafları böyle sanki çamurluymuş gibi görünüyor. Tabii gelgit olduktan sonra muhtemelen orada balıkçılar da bir şeyler topluyorlar. Dün bizim otelin önünde de gördüm. Evet, yine 4-5 kişi orada bir şeyler yapıyor. Sordum, şimdi de böyle
İşte midye ve benzeri şeyleri topluyorlarmış. Muhtemelen tabi deniz yükselince şu plaja kadar su geliyor. Geri çekilince onlar orada kalıyor. Arkada da fena bir manzara yok. Dalgalar o kadar güçlü ve konuşamadım. Dalgalar o kadar güçlü ki o ses de buraya kadar geliyor. Zaten surf içinde ideal yerlerden biriymiş buralar. Tamam. Şanslıyız. It's not that high actually, it's only about 150 meters above sea level. Once you get to the top, everything loose. You will get your power back. I see a beautiful Çok güzel be. Yine o midye ya da istiridye tarzı şeyleri toplayanlar burada da var. Pasti mau cerita kan? Lanjutin lah. Gak usah keras sebelah kayak takut terus nggak dilanjutin. Iya sih kalah lagi. Güneşin doğuşu tabii ki çok güzel. Ama arkamdaki manzara bence daha etkileyici. Şimdi orayı da gösteriyorum. Buradan bahsediyorum. Bu dalgalar yani acayip güçlü, zaten gelen sesten bunu anlıyoruz. Şuradaki manzara bence daha etkileyici ya. Tabi burada maymunlar da var. Ortalıkta çanta manta bırakırsan alır gider diyorlar. Sebetulnya rumahnya mereka di sebelah sana. Mereka tuh tinggal di mana? Çocuğun da turası mı var? Kaçma. Ufaktan otele doğru gideceğiz. Sonra gezmeye devam. Gün doğumu gezimiz bitti. Biraz maymunları da gördük. Bir kahvaltıyı hak ettik. Önce otelde kahvaltı, sonra civardaki yerlere gezmeye devam. Otele geldik. Kahvaltı zamanı. Bu manzaraya karşı kahvaltımızı yapıyoruz. Saat daha 7:30. Endonezya gezim devam ediyor. Sırada Sasakendi köyü var. Sonraki videodan onu izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.